Daha iyi hissetmek, stresle baş edebilmek için okuyabileceğiniz bazı kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu kitapların bazıları gerçekten de çok pratik, günlük hayata uygulanabilir türden teknikler içeriyor. Bazıları ise birazcık daha akademik. Siz kendi ilgi alanınıza göre hangisini tercih ettiğinize karar verebilirsiniz. Malum ilk bahsedeceğim kitap aslında bu alanda yazılmış en iyi eserlerden biri. Benim hazırlamış olduğum eğitim içeriğinde de çokça faydalanmış olduğum psikiyatrist Doktor David Burns'ün İyi Hissetmek isimli kitabı. Bu kitabı çoğu kişi duymuştur çünkü çok satanlar listesinde de çok uzun süredir yer alan bir kitap ve gerçekten çok başarılı bir kitap. Doktor David Burns'ün bu İyi Hissetmek kitabı içerisinde bilimsel olarak da kanıtlanmış bilişsel davranışçı çok sayıda teknik yer alıyor. Bu teknikler neye yarıyor? Bu teknikler sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi, var olan şu an hala hazırda var olan bir takım düşünme hatalarınız varsa, karamsarlıklarınız varsa, kaygı durumunuz varsa, kötü hissetme, sık sık kendini kötü hissetme durumunuz varsa bunların öncelikle sebeplerini anlamanızı sağlayacak. Ardından da bunlara dair neler yapmanız gerektiğini önerecek çok güzel bir kitap. Bu kitabın içerisinde çok sayıda test de var. Kendi kendinize uygulayıp genel durumunuza dair farkındalık yaşamanızı sağlayacak. Tabii sadece farkındalık yaşamakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda da diyelim ki bir durum tespit ettiniz kendinize dair. Peki bu durumla baş etmek için neler yapabilirim sorusuna cevapları da içeren çok faydalı, şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. David Burns İyi Hissetmek kitabı. Efendim, David Burns'dan sonra önereceğim bir diğer kitap, çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi yine. Sonya Lyubomirsky'nin Nasıl Mutlu Olunur kitabı. Yani ismini okurken biraz tekrar bakma ihtiyacı duydum. Çünkü gerçekten telaffuz edilmesi zor bir isim. Sonya Lyubomirsky'nin bu kitabında yine bilimsel olarak kanıtlanmış mutluluğa dair çok sayıda teknik var. Yine bu kitabın içerisinde de kendi kendinize yapabileceğiniz ufak tefek testler var. Ben bu testleri çok seviyorum çünkü kişilerin kendi durumlarını değerlendirmelerine yönelik güzel bilgiler sağlıyor. Ardından da tabii çok pratik, hayata geçirilebilir tekniklerin yer aldığı bir kitap. Sonya Lyubomirsky'nin bu kitabı. Evet, sırayla gidiyoruz. Şimdi insanların kendilerini daha iyi hissetmelerini ve psikolojik dirençlerini geliştirmelerini araştıran bilim dallarından biri pozitif psikoloji. Pozitif psikolojiyi çok önemsiyorum. Çok ilgi alanım olan bir dalı psikolojinin. Pozitif psikoloji alanında Harvard Üniversitesi'ndeki en popüler hocalardan birinin Dr. Tal Ben-Shaharar'ın kitaplarından bir tanesini yine öneriyorum size. Daha Mutlu Yaşamak. Tal Ben-Shaharar çok önemli bir isim. Harvard Üniversitesi'nde dersleri tıka basa dolan ve şu anda Harvard'dan mezun olan kişilerin %20'sinin neredeyse dersine katılmış olduğu bir isim. Dr. Tal Ben-Shaharar bu kitabında mutlulukla ilgili önemli teknikler paylaşıyor ve mutluluğun ne kadar önemli olduğunu ve bunu sağlamak için neler yapılabileceğine dair yine bilimsel kanıtları bize sunuyor. Şimdi Harvard Üniversitesi demişken yine pozitif psikoloji alanında başka bir hoca yine bu okuldan Shawn Achor hocamız Mutluluk Avantajı isimli kitabını da yine öneriyorum. Mutluluk Avantajı isimli kitabında çok güzel araştırma sonuçları var. Özellikle böyle araştırmalara, bu alanda yapılmış araştırmalara ilgi duyuyorsanız tavsiye ederim. Özellikle iş hayatı ile ilgili de nasıl daha mutlu olabilirim, nasıl daha motiveli çalışabilirim ile ilgili yine pozitif düşünmenin tekniklerini bize anlattığı bir kitap. Bu kitap da yine çok sevdiğim ve eğitim içeriğini hazırlarken faydalandığım kitaplardan biri. Shawn Achor'ın aynı zamanda TED.com'da yapmış olduğu çok güzel bir konuşması var. Türkçe altyazı seçeneği de var. TED.com'a giderek bu konuşmayı da izlemenizi öneririm. Peki birazcık da bizden isimlerden bahsedeyim. Tabii ki bizim pirimiz, hocaların hocası, canım benim çok sevdiğim hoca Doğan Cüceloğlu. Doğan Cüceloğlu'nun bütün kitaplarını öneriyorum aslına bakarsanız. Çünkü Doğan Cüceloğlu'nun şöyle bir güzel yanı var. Pek çok güzel yanı var ama bu güzel yanlarından bir tanesi şu: kitaplarını o kadar böyle
akıcı bir dille yazıyor ki, o kadar hikaye gibi, o kadar böyle, hakikaten ben kitaplarını okuduğum zaman bir gecede bir kitabını bitirdiğimi biliyorum. Çünkü çok akıcı, çok böyle hikayeleştirerek ve çok sempatik bir şekilde yazıyor açıkçası. Yani hiç zorlanmıyorsunuz kitaplarını okurken. Doğan Cüceloğlu'nun bütün kitaplarını öneriyorum ama özellikle sizin kendinizi çok daha yakından tanımanızı sağlayacak. Bir kere ben kendimi daha yakından tanırsam kendi kendimi nasıl mutlu edeceğimin yollarını da bulabilirim. O yüzden sırayla, hani hepsini öneriyorum ama en başta önerdiğim kitapları hangisi? Şimdi bir tanesi Yeniden İnsan İnsana. Çok önemli bir kitap. İnsan ilişkileri içerisinde kendi konumunuzu görmenizi sağlayacak, bir takım davranışlarınızın altında yatan nedenleri daha iyi tespit etmenizi sağlayacak, kendinizi ve diğerlerini daha iyi anlamanızı sağlayacak bir kitap. Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana. Sadece bu mu? Aynı amaçla okuyabileceğiniz bir diğer kitap, İçimizdeki Biz. Ha, birazcık daha böyle hikaye şeklinde olsun diyorsanız Savaşçı. Şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap. Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabı. Yine bir diğer kitap, İletişim Donanımları. Doğan Cüceloğlu'nun şiddetle tavsiye ettiğim bir diğer kitabı. İletişimde neyi neden yaptığımızı o kadar güzel, o kadar akıcı bir dille anlatmış ki hakikaten de kendinize dair, topluma dair çok büyük farkındalıklar yaşıyorsunuz. Çok şiddetle tavsiye ediyorum canım hocamız Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını. Ya ben biraz daha akademik gitmek istiyorum, biraz daha artık bunun temellerini araştırmak istiyorum diyorsanız Martin Seligman'ın kitaplarını öneriyorum tabii ki. Bunlardan biri Gerçek Mutluluk kitabı. Bu kitapta da yine ufak tefek testler ve mutluluğa dair çok sayıda araştırma sonucu bulacaksınız. Bunun dışında Öğrenilmiş İyimserlik kitabı, yine Martin Seligman'ın şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan bir diğeri. Kişinin duygularını yönetebilmesi demek aslında stresle baş edebilmek. Duyguları yönetebilmek kavramı yeni demeyeyim artık, gerçi 90'lardan beri ortaya çıkmış bir kavram. Duygusal zeka malum. Duygusal zekanın önemli bileşenlerinden biri duyguları yönetebilmek. Duygusal zekanın kuramcısı Daniel Goleman'ın Duygusal Zeka kitabını, bunun yanı sıra eğer iş hayatındaysanız, iş hayatında duyguları yönetebilmek sizi daha çok ilgilendiriyorsa, bunun bir diğer versiyonu olan İş Başında Duygusal Zekayı da yine öneriyorum size. Kişinin duygularını yönetebilmesinin, stresle baş edebilmesinin tek yolu tabii düşünceleri yönetebilmek değil. Yani düşünceleri yönetebilmek önemli bir nokta ama iki sac ayağında incelemek lazım aslına bakarsanız bunu. Biri düşünceleri yönetebilmek. Evet ki bu düşünceleri yönetebilmekle ilgili tüm bu kitaplar size çok iyi kaynaklar. Fakat bunun yanı sıra bir de bedeni yönetebilmek kısmı var işin. Yani bedenimi yönetebilmek de stresi yönetebilmekle ilgili önemli bir bölüm. Bedenimi yönetebilmek için kendi eğitimimde nefes tekniğini, meditasyonu, zihinde canlandırmayı anlatıyorum. Beyin dalgalarından bahsediyorum. Bununla ilgili bunların böyle detaylı bir şekilde incelendiği, üstüne ekstra hatta böyle başka bir takım tekniklerin de yer aldığı Metin Hara'nın Yol kitabını da tavsiye ediyorum. Ben okudum bu kitabı. Güzel bir kitap bence. Açık, net bir dille stresle baş edebilmek için güzel teknikler var içerisinde. Dolayısıyla bunu da yine özellikle nefes egzersizleri ve diğer bedensel teknikler için ve aslında düşünmeye dair de bir takım şeyler için. Çünkü içerisinde öğrenilmiş çaresizliklerimize dair de bölümler var. Tavsiye ediyorum. Size faydası olacağını düşünüyorum. Bu kitapların her biri baktığınız zaman içerisinde bilimsel tekniklerin yer aldığı, belki bazılarında hani Metin Hara'nın kitabında birazcık daha böyle spiritüellik de olduğunu söyleyebiliriz ama yine bilimsel teknikler de var kesinlikle. Tamamen spiritüel bir kitap diyemeyiz buna. Bence çok akıcı ve günlük dilde güzel bir şekilde anlatmış. Stresle baş etmenin tekniklerinden bazılarını. Önemli olan sizin kitabı okuduğunuz zaman sıkılmamanız ve hayata geçirilebilecek teknikler olması. Yoksa son derece akademik dille yazılmış, zor anlaşılır kitapları önermeyi ben de sevmiyorum. Onlar birazcık daha farklı seviyeler için ama en temel seviyede size faydası olacak kitaplar olarak bunları önerebilirim.